Bu videomuzda yabancı uyruklu olup Türkiye'de eğitim almak isteyen öğrencilerimizin ilk yapması gerekenlerden bahsedeceğiz. Bu süreci olabildiğince aşama aşama size açıklayarak anlatacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben uzman eğitim danışmanı Özgür Baran Yılmaz. Bu videomuzda yabancı uyruklu olup Türkiye'de eğitim almak isteyen öğrencilerimizin ilk yapması gerekenlerden bahsedeceğiz. Bu süreci olabildiğince aşama aşama size açıklayarak anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle seçim yaparken akademik yeteneklerinizi ve müfredat dışı yeteneklerinizi göz önüne almalısınız. Çünkü eğitim dediğimiz şey parmak izi gibidir, kişiye özeldir. Bu yüzden kendi yeteneklerinizi ve müfredat dışı yeteneklerinizi, akademik yeteneklerinizi göz önüne alarak seçim yapmanızda çok büyük fayda var. Şimdi Türkiye'de eğitim alacağım, ne yapmam gerekiyor? İlk olarak okumak istediğiniz bölümü ve bu bölüm için kaliteli eğitim veren üniversiteyi belirlemelisiniz. Herhangi bir sınava tabi olmadan, yani herhangi bir sınava girmeden üniversite okumayı düşünüyorsanız vakıf üniversitelerini, yani özel üniversiteleri düşünmelisiniz. Uluslararası bir sınav puanınız varsa, yani SAT, TOEFL, TR-YÖS gibi puanlarınız varsa o zaman devlet üniversitelerinde düşünebilirsiniz. Üniversite ve bölüm tanıtımları, sınavsız öğrenci kabul eden devlet üniversiteleri, sınavsız öğrenci kabul eden vakıf üniversiteleri gibi içerikler için kanalımızdaki diğer videolara göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca güncel bölüm ve üniversite tanıtımlarımızın çekimleri de tamamlanmak üzere. Bu serinin devamında aynı oynatma listesinde bu videolara ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim seçim yaparken dikkat etmemiz gerekenlere. Öncelikle bu seçimi yaparken çok yönlü düşünmelisiniz. Yani birçok şeyi bir arada düşünmelisiniz arkadaşlar. Seçeceğiniz üniversitenin akademik kadrosunu, seçtiğiniz bölümdeki akademik kadroyu, üniversitenin bu bölüm için hangi başarılara imza attığı, üniversitenin sosyal olanakları, öğrenci kulüpleri, uluslararası imkanları yani Erasmus, Farabi, Mevlana, çift ana dal imkanları, dil öğrenim avantajları gibi bunların hepsini bir arada düşünmenizde çok büyük fayda var. Örneğin eğitim hayatınızın belli bir bölümünü yurt dışında geçirmek istiyorsanız bu konudaki adresiniz Bahçeşehir Üniversitesi. Çünkü Türkiye üzerinde bulunan ve en çok uluslararası kampüse sahip olan Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerekli şartları sağladığınız takdirde eğitim hayatınızın belli bir bölümünü bu uluslararası kampüslerde geçirebiliyorsunuz. Ayrıca uluslararası ortaklıkları da yine en çok olan üniversite Bahçeşehir Üniversitesi. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse okumakta olduğunuz bölümün eğitim dili dışında başka diller de geliştirmek, öğrenmek istiyorsanız adresiniz Özyeğin Üniversitesi. Özyeğin Üniversitesi birçok yabancı dil dersini size seçmeli olarak veriyor. Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Arapça gibi dersleri size seçmeli olarak veriyor ve öğrenmenize olanak tanıyor arkadaşlar. Şimdi örneklendirdiğim bu iki üniversite vakıf üniversitesi yani özel üniversite. Sınavsız öğrenci kabul eden üniversiteler bunlar. Uluslararası bir sınav puanına sahip olmanız durumunda bu seçeneklerin içerisine devlet üniversitelerini de ekleyebiliriz. Uluslararası başarıya imza atmış birçok üniversiteye ev sahipliği yapıyor Türkiye. Mesela Hacettepe, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi dünya çapında kendini kanıtlamış ve çok büyük başarılara imza atmış üniversitelerdendir. Yani seçim yaparken kendi yeteneklerinize göz önüne almalı ve bu yeteneklere seçmiş olduğunuz üniversitenin ne kadar cevap vereceğini araştırmalısınız. Şahsi tavsiyem bu seçimi yaparken dünya üniversite sıralamasında ilk 1500'e girmiş üniversiteleri tercih etmeniz olacaktır. Çünkü bu üniversiteler hem kaliteli eğitim fırsatları sunacaktır size hem de işlemleriniz açısından kolaylıklar sağlayacaktır. Örnek vermek gerekirse bazı ülkeler sadece dünya sıralamasında ilk 1500 içerisine girmiş üniversitelerden alınan davet mektuplarını kabul ediyor. Yani sizin ilk 1500 içerisinde olmayan bir üniversiteden kabul mektubu almanız durumunda konsolosluğa gittiğinizde bu davet mektubuyla vize alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu bütün ülkeler için geçerli değil ama bazı ülkeler buna dikkat ediyor. Sizler de seçim yaparken buna dikkat ederseniz Türkiye'ye gelirken vize almanız konusunda, ödeme konusunda kolaylıklar sağlayacaktır. Aynı zamanda bu üniversiteler dünya çapında kendini kanıtlamış kurumlar olduklarından dolayı kaliteli eğitim fırsatları sunacak, sosyal imkanlardan sonuna kadar faydalanmanıza olanak sağlayacak ve en önemlisi
mezun olduktan sonra iş bulma garantisini neredeyse %100'e taşıyacak arkadaşlar. Şu 1500 konusuna bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar. Dünya sıralamasında ilk 1500 içerisinde yer alan bir üniversiteyi tercih etmeniz demek, hem işlemlerinizi daha kolay halletmeniz hem de kariyer basamaklarına daha sağlam adımlarla basmanız demektir. Gelelim üniversite ve bölüm seçiminden sonraki aşamaya. Gerekli evrakları hazırlama. Arkadaşlar, bu aşamayı eksiksiz olarak tamamlamak çok önemli. Çünkü bu süreci başarıyla tamamlamak demek, bundan sonraki süreçlerin tamamında rahat etmeniz demektir. İlk olarak gerekli evrakları eksiksiz olarak tamamlamanız, başvuru yapacağınız okuldan kabul mektubunu çok hızlı bir şekilde almanız demektir. Ayrıca Türkiye'ye geldiğinizde burada yapmak zorunda olduğunuz işlemler açısından yükünüzü ne kadar hafifleteceğini tahmin bile edemezsiniz. Başvuru için gerekli evrakları sıralamak gerekirse üniversite başvuru formu, atestat yani diploma ve Türkçe tercümesi, transkript yani not dökümü ve Türkçe tercümesi, uluslararası pasaport ve Türkçe tercümesi ve denklik belgesi. Gerekli evrakları eksiksiz olarak hazırlamak çok önemli demiştik ya arkadaşlar. Buraya örnek vermek gerekirse denklik belgesi üzerinden gidelim. Denklik belgesi için ülkenizdeki konsolosluğun eğitim müşavirliğine başvuru yapmazsanız Türkiye'ye geldiğinizde evrakların noter onaylı çevirisiyle, randevusuyla, randevu günü Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmekle mükellef olacaksınız. Yani sorumlu olacaksınız. Bunlar yorucu işlemler arkadaşlar ama gelmeden önce gerekli evraklarla birlikte konsolosluğa gidip konsolosluğun eğitim müşavirliğinden denklik belgesini aldığınızda Türkiye'de denklik belgesi almaktan sorumlu tutulmayacaksınız. Gerekli evraklar istenilen formatta hazırlandıktan sonra sıra başvuru aşamasında. Bizim sizlere hizmet sunduğumuz nokta tam olarak da burası arkadaşlar. Gerekli evrakları hazırladıktan sonra info@ata-agency yani aşağıda da göreceğiniz mail adresine bu evrakları PDF formatında göndermeniz durumunda başvuru yapmak istediğiniz okula başvurunuzu iletiyoruz. Aynı gün eğitim danışmanı arkadaşlarımız sizleri arıyor ve süreçle ilgili bilgilendiriyor. Başvurunuz okul tarafından kabul edildikten sonra mail adresinize teklif mektubu gönderiliyor. Bu teklif mektubu içerisinde üniversiteye ne kadar ödeme yapmanız gerektiği, bu ödemeyi hangi şartlarda yapabileceğiniz, hangi bankadan yapabileceğiniz, gerekli bilgilerin tamamı bu teklif mektubunda mevcut. Teklif mektubundan sonraki aşama kabul mektubu. Kabul mektubu alabilmek için başvuru yaptığınız üniversitenin belirlemiş olduğu ön ödemeyi yani depozitoyu ödemek zorundasınız. Bu tutar size gönderilen teklif mektubu içerisinde yer alıyor. Bunu nasıl, ne şekilde ödeyebileceğiniz detaylıca orada yazıyor. Zaten teklif mektubunu almanızın akabinde yine uzman eğitim danışmanı arkadaşlarımız sizleri arıyor ve süreçle ilgili yeni bilgileri veriyor. Bu kabul mektubuna ek olarak hazırlamanız gereken bütün evraklarla ilgili sizi bilgilendiriyor. Siz bu evrakların tamamını toparladıktan sonra konsolosluğa başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Konsolosluk size vize için bir randevu tarihi veriyor. Bu tarihte konsolosluğa başvuru yapıyorsunuz ve size belirli bir süre vize hakkı tanınıyor. Bu bulunduğunuz ülkeye göre değişkenlik gösteriyor ama normalde 90 günlük bir süre. Vize işlemlerini de başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye'ye yolculuğunuz için en uygun tarihi belirleyip bilet rezervasyonu oluşturuyorsunuz. Bu süreçle ilgili de uzman eğitim danışmanı arkadaşlarımızı ararsanız sizlere destek olacaklardır. Türkiye'ye geldikten sonra ilk yapmanız gereken okul kayıt işlemlerinizi tamamlamak. Bunun için de ilk yapmanız gereken ofisimizi ziyaret etmek. Çünkü size verilen vize süresi sınırlı arkadaşlar. Öğrenci ikamet iznini size belirtilen vize süreci içerisinde tamamlamazsanız kaçak kalırsınız. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Başından beridir yaptığınız, ettiğiniz bütün işlemlerin çöp olması demek. O yüzden buradaki 90 günlük sürecinizi iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bir sonraki videomuz öğrenci ikamet izni hakkında olacak arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda buluşalım. Detaylı bilgi almak isterseniz video içerisinde veya açıklama kısmında belirttiğimiz iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hedefini belirle, yolunu beraber.